Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Engellilerle ilgili hazırladığım video serisinin 3. bölümü ve son bölümüne hoş geldiniz. Engellilerde cinsel yaşam önemsediğim bir konu ve onlar ne diyor biliyor musunuz? Tenime değme, kalbime dokun. Engelli bireylerin de yakınlığa ihtiyacı var, mahremiyete ihtiyacı var ve insan olarak kalmaları için temasa ihtiyacı var. Şimdi herkesin bir hikayesi var. Engelli bireylerin de bir hikayesi var. Adı Eylül ve Eylül 27 yaşında. Eylül dünyaya geldiği andan itibaren serebral palsi dediğimiz bir hastalığa sahip. Bir gün Eylül, bedenim beni terk etmiş gibi hissediyorum diyor annesine. Ama içimde hala bir kadın var. Ama biliyor musun anne, o kadına kimse dokunmak istemiyor. Bugün Eylül'ün hikayesiyle başladık. Çünkü anlatılmayan her hikaye toplumun yarası oluyor. Toplumun bastırdığı bir duygunun yansıması oluyor. Engelli bireyler hakkında çok şey söylüyoruz ama onların duygusal ihtiyaçlarını görmezden geliyoruz, konuşmuyoruz. Cinselliğini konuşmuyoruz, mahremiyetini konuşmuyoruz, aşklarını konuşmuyoruz. Sanki bu onların hakkı değil, sadece normal insanların yaşadığı hakmış gibi görüyoruz. Ama ki o bedende kapanan kapı ruhlarında açılan yalnızlığa dönüşüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyanın tamamında 1 milyar engelli insan yaşıyor. Türkiye'de engelli birey sayısı 9 milyon kişi. Hiç de az bir rakam değil. Bir şekilde fiziksel engelleri var ya da zihinsel engelleri var. Ama bunlar hepsi fiziksel ya da zihinsel engelli olsun, duygusal engelle karşılaşıyorlar. Cinsellik söz konusu olduğunda bu bireyler, hatta %93, yani çok yüksek bir oran diyebilirim, biz onları görmüyoruz ve onlar da kendilerini zaten görünmez hissediyorlar. Sizce neden? Çünkü engelli beden cinsel beden olarak zihnimizde kodlanmamış. Oysa onlar da insan ve duygusal ihtiyaçları, arzuları, sevilme istekleri, sevme istekleri bedensel bir durum değil. Aslında bu varoluşsal bir durum. Hepimizi ilgilendiren bir durum. Bugün bu bölümde size engelli bireylerin de arzularının olduğunu anlatmak istiyorum. Mahremiyete ihtiyaçlarının olduğunu anlatmak istiyorum. Ve evet, yanlış duymadınız, dokunulmaya ve dokunmaya da hakları var. Çünkü cinsellik sadece normal insanların yaşadığı bir olay değil. Burada bir şeyi netleştirelim. Cinsellik sadece ilişki yaşamak için de değil. Yani penis vajina penetrasyonu değil. Cinsellik bireyin, bu engelli birey için de geçerli, kabul görmek, beğenilmek, sarılmak, arzulamak, arzulanmak, dokunulmayı istemek. Ve birçok engelli birey hayatı boyunca bu duygulara ne yazık ki hiç dokunamıyor. Ben hiç sevişmedim ama hiç sevilmedim de diyorlar. Kaç birey var bu şekilde? Çok fazla. Varsa içinizde bu şekilde olanlar lütfen aşağıya yazın. Sizin hikayelerinizi duymak istiyorum. Ve hikayelerinizi arkadaşlarım aşağıya paylaşacaktır. Mailime mutlaka bana yazıp gönderin ve hikayelerinizin sesi olmak istiyorum. Belki bununla ilgili birlikte bir projeye birlikte imza atabiliriz. Şimdi buradan şuraya geçmek istiyorum. Seks asistanlığı diye bir kavram var. Hiç duydunuz mu? Açıkçası ben de bu işlere dalmadan önce çok duymamıştım, bilmiyordum. Bu bizim ülkede tabii ki yok. Yurt dışında bazı ülkelerde var. Seks asistanlığı ve yasal bir şey. Kabul ediliyor, destekleniyor. Seks asistanlığı neden var? Çünkü mahremiyet için var. İnsani bir ihtiyaç için var. Zihinsel ve fiziksel engelli insanlara seks asistanları destek oluyorlar. Türkiye'de böyle bir destek mekanizması yok tabii ki. Keşke olsa güzel olmaz mı? Bence de çok güzel olur. Kültürel yapımız, aile yapılarımız, miraslarımız ve bir suçlu kısır döngüsü içinde böyle debelenip gidiyoruz. Çoğu aileler çocuğunu korumaya çalışıyor, engelli çocuğunu. Aslında kendi bedeninden de bir şekilde bu korumak isterken utanmasına neden oluyor. Sen engellisin, hiç öyle şeyler düşünme. Senin birini sevmen mümkün değil, senin evlenmen mümkün değil, senin çocuğunun olması mümkün değil. Aslında bu sözler o kişinin utancını da büyütüyor. Bedensel mahremiyetini yasaklıyor, özgüvenini alt üst ediyor. Bizim ülkemizde yapılan bir araştırma var ki Türkiye'de yaşayan fiziksel engelli kadınların %72, hiç de az bir rakam değil, hayatı boyunca
Yani 100 kadından 70'i hayatı boyunca bir kez olsun romantik bir ilişki yaşamamış. Çok acı değil mi? İşte bu bireylerin %94'ü de duygusal ilişki kurma ihtiyacı içindeyim. Bunu hissediyorum diyor. Kısacası arzuları var ama alanları yok. Ve bu içteki bu boşluk, arzu ihtiyacı en çok psikolojik travma olarak onları yaralıyor. Onların ben de istiyorum demeleri hak. Bunu duyalım. Cinsellik engelli bireyler için de tabu olmaktan bizim bu ülkede çıkmalı. Sağlık hizmetleri için cinsel danışmanlık her bireyin hakkı olduğu gibi engelli bireylerin hakları olarak da yer almalı. Çözüm istemek, konuşmak, dile getirmek. Ailelere yönelik bilinçlendirme kampanyaları yapabiliriz sivil toplum kuruluşları olarak. Sağlık çalışanlarına cinsel eğitim verebiliriz. Medyayı kullanabiliriz. Sosyal medyayı kullanabiliriz. Engelli bireylerin de aşık olabilen canlılar olarak temsil edilmesi gerekiyor. Engelli bireyler de kendi cinselliklerini konuşabilecekleri güvenli alanlar yaratmalıyız. Eğer konuşmazsak ne olur biliyor musun? Bu konuları konuşmazsak sadece mahremiyetlerini değil, kendi mahremiyetlerimizi değil, insanlığımızı da yok ederiz. Ve son olarak bu videoda size şunları anlatmak istiyorum ki engelli bireylerin duygusal ihtiyaçları var. Dokunulmaya, temas kurmaya, anlaşılmaya, konuşmaya, dinlenmeye ihtiyaçları var. Her insan gibi bunları görmezden gelemeyiz. Özellikle annelere sesleniyorum. Çocuğunuz çocuk olarak kalmayacak, ergen olacak, sevilmeye ihtiyaç duyacak, arzuları olacak. Onun bir ihtiyaçlarını görmezden gelmeyin, porno mastürbasyon bağımlısı yaparsınız ya da başka bireylerin istismar nesnesi yaparsınız. Ya da kız çocuklarına sahip aile bireylerine söylüyorum. Çocuğunuzun bedenini tanımasına izin verin. Bu noktada onlara yardımcı olun. Yine neyi isteyip neyi istemediğini farkına varan bir birey o noktada hayır deme hakkına sahip olur. Güvenli alanını bu şekilde koruyabilirsiniz. Çünkü onlar sevilmek istiyorlar, sevmek istiyorlar, dokunmak istiyorlar, dokunulmak istiyorlar ve aşık oluyorlar. Onları yok saymamamız gerekiyor. Ruhlarını yok saymamamız gerekiyor. Ve sadece yok saymak değil ya, bu onların aslında insani ihtiyacı, lüks değil, hakları. Bir gün bana bir danışanım dedi ki ben sadece biriyle el ele tutuşmak istiyorum. Düşününce hani çok basit bir şey ya, el ele tutuşmak hani. Ama diyor ki kimse benim elimi tutmak için uzanmıyor. Evet, bunu duyduğumda ben de şok olmuştum. Benim de yüreğim yaralanmıştı. İşte biz bu videoda o elleri tutalım, o elleri görelim diye, o eller birleşsin diye özellikle çekiyorum. Çünkü engel aşkı engellemez. Çok güzel, derin anlamlar içeren bir şey. Bugün sustuğumuz her cümle yarın birinin yüreğinde ne yazık ki yalnızlığa, korkuya, içe dönmeye dönüşür. Konuşmak insanlaştırır, anlatmak özgürleştirir ve onları görmek onları iyileştirir. Sevgili takipçilerim, hepinize çok teşekkür ediyorum. Engelli bireylerin insan olduğunu unutmayalım, onları hatırlayalım ve bu bizim temel insani görevimiz. Ve son olarak videoyu şöyle bitirmek istiyorum. Size bir soruyla bitirmek istiyorum. Bugün bir engelli bireyi sadece bedeniyle değil de ruhuyla, kalbiyle görebilecek misin? Evet ya da hayır diye yorumlarda buluşabiliriz. Ve engelli bireylerin acıma duygusuyla yaklaşmak aslında onları üzebileceğini de asla unutmayalım. Çünkü onların acınmaya değil, gerçekten görülmeye, duyulmaya, anlaşılmaya ihtiyaçları var. Bu noktada hepimiz elimizden gelen desteği onlara sunmalıyız. Konuştukça özgürleşeceğiz, gördükçe onları özgürleştireceğiz. Engellilerle ilgili merak ettiğiniz konuları konuşalım. Fiziksel engellerle ilgili de merak ettikleriniz var biliyorum. Onları aşağıya yazın ki ben onları okuyor olacağım. Son olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerden haberdar olmak için de zil ikonuna tıklamayı unutmayın efendim. Sevgiyle kalın.